Let's answer the first question in test 2. Let's look at the question first. The song is about a. Evet, bu şarkımız neyle ilgili? Onu bulacağız. Let's read the song together. You are an expert with incredible advances. Sen uzmansın, inanılmaz terfilere, avanslara, özelliklere sahip bir uzmansın. I can't believe my eyes. Gözlerime inanamıyorum. I'm shocked at your talent. Yeteneğin beni şok ediyor. You have so many educational possibilities. Sen eğitimsel imkanlara sahipsin. You never stop. Hiç durmuyorsun. You are the smartest. En zekisin. I have come across. Karşılaştım. O zaman decision ne demekti? Karar. Olabilir mi? Kararlama alakalı. Hayır. Cure, çare demek. Sizce çareyle mi alakalı? I don't think so. Genius, dahi, zeki, çok başarılı demek. Cevabımız da olabilir. Product, ürün demek. Product'la da hiç alakası yok. O yüzden cevabımız C. Which invention does Omar mention? Omar'ın bahsettiği icat hangisidir? I think this invention changed the world. Bence bu icat dünyayı değiştirdi. It helped people to explore new lands. İnsanların yeni adalar keşfetmesine yardımcı oldu. Moreover, it is the first version of navigation system. Üstelik bu icadımızda navigasyon sisteminin ilk versiyonu. Navigasyon dedi, yeni adalar dedi. Hangisi olabilir? Not printer, not tire. Bu da olamaz. Buhar makinesi de. So the correct answer is A for this question. Okay, which of the following question is not answered in the text? Aşağıdaki soruların hangisi cevaplanmamıştır metinde? An English doctor named Edward Jenner created the first vaccine in 1796. İngiliz doktor Edward Jenner ne yapmış? İlk aşıyı bulmuş 1796'da. He saw that people who got the mild disease called cowpox rarely got smallpox, which is more serious. He did experiments to find out why. He scratched material from a cowpox sore into the skin of a healthy boy. The boy got cowpox. The Jenner stretched material from smallpox sore into the boy's arm. The boy stayed healthy. The cowpox material was a vaccine against smallpox. The French scientist Louis Pasteur was another important researcher. In the 1880s, he developed a vaccine against rabies. He used a weak form of the rabies virus to protect against a full attack by the same virus. Since Pasteur's time, scientists have produced vaccine against many diseases. In the middle of 19th, Jonas Salk created a vaccine that almost wiped out polio. Vaccines have also been developed for mumps, measles, chlorea, plague, tuberculosis, influenza, and hepatitis. Okay, let's look at the question now. When was the first vaccine created? İlk vaksin ne zaman, yani aşı ne zaman icat edilmiştir? 1796'da. So we have an answer for this question. Which illnesses have vaccines? Hangi hastalıkların vaksini var, yani aşısı? Hemen burada bakıyoruz. Mumps, kızamık, kolera, tuberculosis, influenza, bunların var. So we have an answer. How did
Edward Jenner created the first vaccine? Edward Jenner nasıl ilk aşıyı bulmuştur? Hemen bakalım. Hemen burada yazıyor ki işte çiçek hastalığı olan, smallpox olan biri çok ciddi ve o ne yapmış? Hiç rich material from cowbox bir sürü şey yapmış. Bize burada bir sürü anlatıyor nasıl yaptığını. So we have an answer of this question. How many people died because there was no vaccine? Aşı olmadığı için kaç kişi öldü? Böyle bir bilgi bize verilmemiş. So the correct answer is D. Hello. Let's answer the fourth question together. First of all, let's read the question. According to the text, which statement is correct? Yukarıdaki tekste göre hangi durum doğrudur? Hemen bakalım. Over thousands of years, scientists have made billions of discoveries and inventions. Yani yüzyıllar boyunca bilim adamları bir sürü keşif ve icat yapmıştır. Scientists are still working on new projects in different fields. Hala bilim adamları yeni projeler üzerine değişik alanlarda, farklı alanlarda çalışıyorlar. We don't know what will happen in the future. Gelecekte ne olacak? Biz bilemiyoruz. But we know history. Ama tarihi biliyoruz, geçmişi. Alexander Fleming discovered antibiotics and saved millions of people. Alexander Fleming antibiyotiği keşfetmiş ve bir sürü insanın hayatını kurtarmıştır. Ali John Fisher found the solution to housewives' laundry problem when he invented the first electric washing machine. Peki Ali John Fisher ne yapmış? Ev hanımlarının çamaşır problemine bir çözüm bulmuş ve ne yapmış? He invented the first electric washing machine. O ilk elektrikli çamaşır makinesi icat etmiş. Let's look at the options together. Scientists gave up working on different projects. Bilim adamları farklı projeler üzerine çalışmayı bırakmışlar. Gave up bırakmışlar yani artık devam etmiyorlar demek. Öyle miydi? Scientists are still working on their projects. Hayır, hala değişik alanlarda yeni projeler üzerine çalışıyorlar. O yüzden A şıkkını eliyoruz. We eliminate the A option. Doing the laundry is not a big problem today. Çamaşır işlerini yapmak şu an çok da problem değil. Yes. Ali John Fisher found the solution to housewives' laundry problem. Evet, B şıkkımız doğru olabilir. So, bekleyelim. Antibiotics affect people in a bad way. Antibiyotikler insanları kötü bir şekilde etkiliyorlar. Hayır, burada bize diyor ki saved billions of people. Birçok insana faydalı olduğunu ve onları kurtardığını söylüyor. O yüzden C şıkkımız da değil. Discoveries and inventions don't help people to improve their life standards. Keşifler ve icatlar insanların hayat standartlarını geliştirmemiştir diyor. No, it's not correct. Hayır, bu da doğru değil. Çünkü neden? Bir sürü kolaylık sağlamıştır cevabımız. D de olabilir, D de olamaz, D değil. And the correct answer is B. Doğru cevabımız B şıkkı. Let's look at the fifth question together. First of all, let's read the question. What do they need for the science lesson? Onların fen dersi için neye ihtiyaçları var? Let's look at the teacher. The
teacher sentence. Today we are examining vaccination tools. Bugün biz aşılama aletini inceleyeceğiz. Okay, which one is about vaccination for the choices? Let's look at the choices. A is microscope. No. B is vaccine. Maybe it can be true. Let's wait. This one is C is experiment tools. This is not correct. And the D one is printer. It is not about the vaccination tools. It's not a vaccination tool. So the answer is B. The correct one is B. Which matching is incorrect? Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Fossils, yes. Test tubes, yani fosil, evet doğru. Test tube, deney tüpleri, evet. DNA, yes, DNA. Time travel, zaman yolculuğu ama bize burada daha çok hücre, cells gösteriyor. So the correct answer is B. Hello everyone. Let's look at the 7th question. Let's listen the answer question first. Which podcast should she listen to? Hangi podcast'i dinlemeli? I am not really interested in planets and the solar system. Gezegenlerle ve güneş sistemiyle çok ilgilenmiyorum. İlgimi çekmiyor. Space and time travel also don't interest me. Uzay ve zaman yolculuğu da benim dikkatimi çekmiyor. But human anatomy, that's something I want to know more about every day. Ama insan anatomisi benim her gün daha fazla bilmek, daha fazla öğrenmek istediğim bir alan diyor. Okay, let's look at the options about human anatomy. Hemen A şıkkına bakalım. Going through time. Zamanla ilgili bir şey var ama yok, bu bizim için uygun bir podcast değil. The universe from Earth, dünya ile ilgili bir durum var ama bizim en önemli bakmamız gereken şey insan anatomisi, insan vücudu ile ilgili bir şey. The option B is not correct for us. Let's look at the C. How our bodies work. Vücudumuz nasıl çalışıyor? C şıkkı olabilir. Şuraya bir not edelim şöyle. And let's look at the bracket to the outer. Roketlerle ilgili bir şey, böyle uzayla ilgili bir şey. Ama zaten she doesn't interested in rockets or space. So the correct answer is C. Let's read the question. Which of the following questions is not answered above? Yukarıda hangi sorunun cevabı yok? Let's read the text. The text is about Nikola Tesla, so let's read. Nikola Tesla was an American engineer and physicist who made several breakthroughs regarding the production, transmission, and application of electricity or electric power. Bu bize sanırım birazcık Nikola Tesla'nın kim olduğunu açıklıyor. Hemen şıklara bakalım. Who is he? Yes. Evet, bunun cevabı yukarıda mevcut. Hemen bakıyorum, devam ediyorum. Tesla was known as the man who invented the first alternating current AC motor. Neyle ünlü olduğunu, ne icat ettiğini, neyle bilindiğini söylüyor bize. Hemen bakıyorum. What were the disadvantages of this invention? Yani aslında burada bize diyor ki icadının dezavantajı nelerdi? Öyle bir bilgi ben rastlayamadım. Hemen C'ye bakalım. B şöyle bir köşede beklesin. What is he famous for? Neyle ünlü diyor. Neyle ünlüymüş? The alternating current motor.
Değil mi? Bununla biliniyormuş. Zaten şurası bize neyin ne olduğu konusunda biraz ipucu veriyor. Known as. So, hemen bunun da cevabını görüyoruz. Which field of science did he study? Peki hangi alanlarda çalıştığını soruyor bize. Bunun sorunun cevabı var mı? Yes. Transmission, application of electricity, electrical power hepsini bize veriyor. İşte elektrik gücü, işte iletimsel şeyler vesaire diyor. What were the disadvantages at this invention? Evet, bir invention'la icadından bahsediyor bize burada ama bunun dezavantajlarından bahsetmiyor. O yüzden the correct answer is B. Which statement is not correct according to the news above? Yukarıdaki habere göre hangi durum, hangi statement doğru değildir? New Solar Water Distiller yeni su arıtma cihazı created by Gabriele Diamanti. Diamanti tarafından icat edilmiş. Tasarlanmış. Aim at parts of the world where it's hard to get clean drinking water. İşte dünyanın yani bunun amacı şuymuş ki, bu makinenin amacı dünyada su alınması zor olan yerlere clean water, temiz su, içme suyu gönderebilmek. You pour in salty water and let the sun do the work for a few hours. Tuzlu suyu döküyorsun ve güneşin işini yapması için birkaç saat bekliyorsun. It is very simple device and fairly cheap to produce. Çok kolay bir icat ve çok da ucuz üretmesi. The water distiller is powered by the sun. Evet, çünkü burada sun işini yapması için beklememiz gerekiyor. Gabriele Diamanti is an inventor. Gabriele Diamanti is an inventor. This device is very expensive. Hayır, it's very cheap to produce. It is for places where it is hard to get clean drinking water. Yani bu icadımız aslında zor içme suyunun alındığı yerler için icat edilmiş. Evet, burada yazıyordu zaten. So the correct answer is C. Yani bunun doğru değildir yukarıdaki metne göre. Let's look at the question 9 together. Okay, which of the following questions completes the dialogue? Evet, hangi soru yukarıdaki diyaloğu tamamlıyor? Hemen bakalım. The teacher says, "Good morning. We are going to talk about the scientific development." Günaydın. Bugün biz bilimsel bir gelişmeden konuşacağız. Let me ask you a question. Size bir soru sormak istiyorum diyor ve sorusu boşluk. We have to find the question for this blank. Bizim burada için soru bulmamız gerekiyor şıklarda. Öğrencilerden biri de cevap veriyor. Of course our mobile phones. Tabii ki bizim cep telefonlarımız diyor. O zaman öğretmen hangi soruyu sormuş olabilir? Let's look at together. What is the most important device for communication? İletişim için en önemli araç, en önemli alet nedir? Diyor. Olabilir. Of course mobile phone dediği için. Let's look at B. Which device help us to look at tiny germs? Hangi alet bize küçük bakterilere, küçük germslere bakmamıza yardımcı olur diyor. Bu sorunun cevabı mobile phone olmaz. O yüzden bunu eleyebiliriz. Let's look at number C.
Do you know who invented the first telephone? İlk telefonu kimin icat ettiğini biliyor musunuz diyor. Bu sorunun cevabın sorusu olamaz. O yüzden bunu da eledim. What do you need for writing? Yazmak için neye ihtiyacımız var diyor. Bu da çok uygun gözükmüyor. The correct answer is A.